sistemimiz verilmiş. Mesela xstat eşittir eksi 2x artı u verilmiş. Şöyle gösterelim. Zaten şimdi bir tane bu örnek üzerinden çözünce zaten anlaşılacak. Fonksiyonumuz verilmiş. Objektif fonksiyonumuzda 1 bölü 2 0 ile 1 arası u kare bt'ymiş. Performans indeksi de burada. Federatif fark etmez. Performans indeksimiz 1 bölü 2 integral 0 ile 1 arası u kare. Bu nedir? Enerjiyi minimize etmek amaç değil mi? Enerjinin normunu bunu bir kinetik enerji gibi düşünelim. U kare u çünkü kontrol action'ımız olduğu için buna bir kinetik enerji gibi bir fonksiyon atanmış. Amacımız bunu minimize etmek. Ut which derives the system from the initial step x0 başlangıç koşulları verilmiş. x0'da 1'miş ve terminal state verilmiş. Terminal state'de x1'de 1'e geldiğinde süre 0'a gidiyormuş. 1 ile 0 arası. O zaman evet problemimizi tanımladık. Şimdi çözüm basamaklarını iyi takip edin. Anlamadığınız yer olursa sorun mutlaka. Evet, şimdi öncelikle step 1. Birinci adımda ne yapıyorduk? Control function tanımlıyorduk değil mi? Peki bu fonksiyonu nasıl tanımlayacağız? Öncelikle şeyi yazıyoruz. Şu bizim fi yani objective function'ımızın gerçek olan şu anda bize verilen objective function'ımızı yazıyoruz. Onun üzerine lambda artı lambda çarpı neye ekleyeceğiz? Durum denklemini ekleyeceğiz değil mi? Sistemimizin dinamiğini ekleyeceğiz. O dinamikte nasıl verilmiş bize? X'de eşittir. Eksi 2x artı u vermiş. Eksi 2x artı u'yu ekleyeceğiz. Yani tamam mı? Bu bir kısıt denklemi olacak. Sistem dinamiğini kısıt denklemi olarak yerleştirdik. Denklem içerisine. Eksi 2x artı u şeklinde. O zaman yeni bir tane şey tanımlanmış oldu. Augmented state function tanımlandı. Objective function tanımlandı. Şimdi o zaman şeyimiz neydi? Hemen formüle bakıyoruz. Bunu çıkartmıştık. Lagrange Euler formülasyonunu kullanarak şunları çıkartmıştık. Lambda da eşittir eksi dh. Hemen bakıyoruz. Lambda dat eşittir eksi dh bölü dx kısmi türevi. Burada bir tane değişken olduğu için iki üç tane yani n tane değişken olsa n tane böyle yazacağız. dh bölü dx. Diğer denklemimiz neydi? Diğer denklemimiz de x'tat eşittir dh bölü d lambda. Bir kere öncelikle bunu çözmemiz lazım. Bu nedir? Bir denklem diferansiyel denklem takımı. Bu denklem takımını çözdükten sonra buradan x'tat eşittir dh bölü d lambda dedik. Yani bir de dh bölü du eşittir 0. Şeye göre de kontrol girdisine göre de 0 oluyor. dh bölü du eşittir 0'mış. 3 tane şey çözeceğiz yani. Şimdi o zaman daha sonra bunu çözdükten sonra u optimali burada yerleştiriyoruz tabii ki. U optimali state function içerisinde yerleştiriyoruz. Yani öncelikle neyi çözüyoruz? Bunu çözüyoruz. Buradan u'nun optimal değeri çıkıyor değil mi? Daha sonra u'nun optimal değerini şunun içerisine yerleştiriyoruz. Buradan u optimal bulunuyor. U yıldız bulunur dedik. Daha sonra u yıldızı içerisine yerleştirince h optimal ortaya çıkıyor. Lambda dat optimal eşittir eksi dh bölü dx. X dat optimalde dh optimal bölü dx. Evet, dh optimal bölü d lambda olmuş oldu. O zaman artık şeyi çözebiliriz. Çözüme geçebiliriz. Çözüm kısmına. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu neymiş? Bizim şeyimiz minimum effort. Minimum effort regulated problem. Neden minimum effort? U kare olarak verildiği için değil mi? Objective function. Çünkü enerjiyi burada minimize etmeye çalışıyor. Harcanan enerjiyi minimize edecek şekilde bir kontrol yasası bulmamızı, saptamamızı istiyor bizden. Şimdi o zaman h fonksiyonu nasıl tanımlarız? SYMS. Öncelikle SYMS UT dedik. Şimdi bu t'ye bağlı tabi. X t'ye bağlı değil mi? UT t'ye bağlı. Lambda t hepsi t'ye bağlı. Güzel. H
Contra function 0.5 çarpı u kare artı lambda çarpı eksi 2 çarpı x artı u. Bu Contra function'ı bulduk. Dif h u dedik. Eşit 0 dedik. D u diyelim. Dif a u eşit 0. Dif 2 h u eşit 0. Buradan neyi çekeceğiz? U'yu çözeceğiz değil mi? Lambda t ut. O zaman ut ne oluyor? Ut optimal eksi lambda t oluyor değil mi? O zaman subs mesela sol differential equation u'yu çekledik buradan. Bana şeyi verecek. U optimali verecek değil mi? U optimal eşittir. Bu formatta olduğu için şöyle yapalım. Equation u diyelim. Equation u eşittir. Lambda artı u eşittir 0. U artı şurası gidiyor. Lambdası kalıyor sadece. İkisi sıfırlanıyor. U artı lambda eşittir 0 oluyor. U eşittir eksi lambda oluyor. Tamam. U optimal eşittir eksi lambda. O zaman ne yapıyoruz? H optimal eşittir. Ne diyeceğiz? Subs yerine koyacağız. Burada U gördüğümüz yere U optimal yaz. U gördüğün yere U optimal koy. H optimali elde ettik. Tamam. Lambda kare bölü 2 eksi lambda çarpı lambda artı 2 x'te. Böyle bir şey oldu H optimal. Peki şimdi H optimali ne yapıyorduk biz? U optimali içine yerleştirdikten sonra H optimal eksi dh optimal dx eşittir lambda dat. Birlikte şöyle yazalım denklemler o zaman. De lambda diyelim. De lambda eşittir. Lambda dif lambda t artı dif lambda t lambda dat. Dif lambda t eşittir 0 olacak. Değil mi? Sağ tarafa atınca bunu dh yani dif 2 h optimal x'e göre şeyini alıyoruz. Bu bir tane denklem. Diğeri dex. Dex diyelim. Diferansiyel denklem. Dif xt dif xt eksi dif 2 h kısmi türev h lambda'ya göre eşittir 0'mış. Bu da ikinci denklem değil mi? Şu ikisini yazdık. D lambda tamam. Birinci denklemimiz şu. İkinci denklemimiz de şu. Tamam lambdacağız. Şimdi burada yazarken nasıl yazıyoruz? Bu şekilde algılar herhalde değil mi? Çözmek istesek. D-solve ile çözsek constraint'leri tanımlamamız lazım. Boundary conditions ya da ne diyelim ona? Boundary conditions x0 eşittir 1 x1 eşittir 0 dedik. Differential equation'da de lambda dx dedik. O eşittir d solve differential equation boundary conditions dedik. Bakalım çözecek mi? Solution x. Evet, solution x buymuş. X optimal eşittir buymuş. Solution lambda da lambda optimal de buymuş. Tamam. O zaman U optimal ne olur? U optimal neydi? Eksi lambda değil mi? Eksi lambda optimal. U optimal eksi lambda optimal. O zaman eksi. Evet böyle bir şey çıkıyor.
şu bölü şu dersek 0,0746 eksi 0,0746 çarpı eksponansiyel 2 çarpı t çıkıyor sonuç. Evet, şu eksponansiyel eksi 2t, tamam. Eksi şu değer üzeri eksi 2t çıkıyor. Üzeri eksi da kontrol edelim denklemleri. H optimal lambda kare bölü 2 eksi lambda kare, tamam. Eksi 2 lambda, ikisi tamam, doğru. Dif. Lambda dat artı, evet, lambda dat artı h optimal x eşittir 0 ise d lambda neymiş? Dif lambda dat eşittir 2 lambda oluyor. Doğru, da lambda eşittir 2 lambda. X dat eşittir 2x 2x artı x dat, tamam. Tamam. D-solve yapıyoruz. Şeyi çözüyoruz zaten. Şu ikisi denklemimiz. Boundary condition'ımız bunlar. Oluşundan da dedik. Şu eksi değil de şöyle çıkması lazım. Eksilisinin eksi 4 eksponansiyel evet, doğru, tamam. %0,0746. Şurası 0,0746 çıkıyor mu? Tamam, 0,0746. Tamam. Şurada eksi yok. Burası artı olsun. Peki General Optimal Problem'a geçelim. Artık genelleştirilmiş halini ifadesini yazacağız. Çözüm algoritması bu şekilde. O zaman şunun kodunu da yazalım. Şuraya ekleyelim. Buradan bunun çözümü yani. Şu algoritmanın çözümü olmuş oluyor. Tamam. Evet, biz bu kadar şimdi artık yeni başladık. Çünkü hepsi temeldi. Şu anda artık optimal kontrol problemini tanımlamaya geçiyoruz. While this problem that will be stated below is not the most general problem which can be treated for flagging approach, it's the most general problem of critical significance. The plan to be controlled is again described by a set of differential equations of the form. Bu şekilde verilmiş olsun. Denklemimiz, sistem dinamiklerimiz. Bu bir diferansiyel denklem takım sistemi değil mi? Herhangi bir şey olabilir mesela. Araç dinamiği olur, robot kodu olur, uçak dinamiği olur, fark etmez. Bir şekilde öncelikle diferansiyel denklem takım setini oluşturuyoruz çözeceğimiz problemi. Yani modelliyoruz sistemi önce. Bunu zaten ilk dönem görmüştük. Sistem modelleme analiz kısmında.
Daha sonra boundary condition'ları yazıyoruz. Initial time and state are fixed, that is t0 and initial time t0 and state x t0 are given. Terminal and final state tf and xtf, for example, may be fixed. Tf is maybe fixed and or completely free. The final state xf may be fixed or completely free. Yani şöyle, ne vardı bizim? Transversality equation var değil mi? Yani final state free olabilir. Ama final time specified olabilir. Diyor burada. Birçok olasılıklar var yani. Onların hepsini incelemiştik değil mi? Şu free ise yani xtf free ise bu şekilde oluyor. Başlangıç yani x0 xt0 x0 xt0 yani şöyle xt0 zaten fixed. O başlangıç koşulu. Ya da specified de olabilir. Complete specified. Yani boundary condition'ların şeyleri bunlar. Koşul, varyasyonları. O zaman x ve xf verecek, tf verecek değil mi? xf tf verecek. O da xf tf fonksiyonlarımız eşittir 0 diye bir tane h boundary function ekleniyor. Performans index verilecek. Performans index'te hem final state için veriliyor genel formda hem de tüm zamanlar için veriliyor. Yani bir sistemin hem son durumu için optimizasyonu yapıyoruz. Steady state error gidermek için. Hem de error'ı minimize etmek için. Yani error function'ı minimize etmeye çalışıyoruz mesela. Biz objective function nasıl yazıyorduk? Mesela bizim referansımız var. Referans bir state'imiz var. Burada şu hatayı, burada sistemin cevabı, hem bu hatayı minimize edeceğiz. Yani şu elinin altında kalan integrali daha doğrusu minimize etmeye çalışacağız. Hem de final state'de steady state error, TF'yi. Yani bütün hata mesela bu şey boyunca çok düşük olabilir. Hemen oturdu diyelim, çok düşük olabilir fakat steady state error kalır. Bunu istemiyoruz. O yüzden TF'yi de belirli hale getirmemiz lazım. Genel olarak o zaman bu formda yazmamız lazım. Performans indeksini. Ekleyelim. Şu h dediğimiz fonksiyon, h'i boundary function. Neyin bir fonksiyonu bu? xf'in final state'in sınır değeri yani. Başlangıç değil, initial condition'lar zaten fixed. Onlar tanımlanacak. Bir de sınır değerler tanımlanıyor. Kaç tane artık değişken varsa, n tane değişken varsa n tanesi için tanımlamak gerekiyor değil mi? Çünkü sizin o kadar sayıda diferansiyel denkleminiz olacak. Kaçıncı mertebedense sınır koşulu 2 tane oluyor. Tamam, devam edelim. Şimdi performans indeksi, minimize etmek istediğimiz performans indeksi J eşittir Phi dedik. XTF'miz TF'imiz var. Son durum için tanımlanmış bir tane objektif. Bir de diğer tüm durumlar için tanımlanmış. Sıfırdan TF'ye kadar olan, T0'dan TF'ye kadar olan durumlar için tanımlanmış. Bunu artık bir integral fonksiyonu şeklinde yazıyoruz değil mi? Şurada artık TF'ler yok. Bu neye bağlı? Hem state'lere bağlı. Phi, x'e bağlı. U'ya bağlı, t'ye bağlı. U bizim kontrol action'ımız. X'ler state'lerimiz. O zaman general optimal control problem budur yani. Herhangi bir problemi bu şekilde yapabiliyorsak, bu boundary condition'ları artı performans indeksi tanımlayıp sistem dinamiğini çözüp tanımlıyorsak artık general optimizasyon kontrol problemine geçmiş olduk. Bu is the required number of set of control diyeceğim. U may be open, closed, and bounded or unbounded. Boundary condition'lar genelleştirilmiş halde veriliyor. The performance index has been generalized by addition of the terminal condition of the function. Terminal condition'da ekleyerek
bütünleşik hale getiriyoruz. Previous Integral Performance Index artı Terminal Completion Cost Function ekleniyor. The problem of maximizing the altitude of the missile, yani füzenin mesela şeyini kontrol edeceğiz diye, değil mi? Yüksekliğini. Altitude, yükseklik. Terminal time. Bunu verilen belirli zamanda kontrol edeceğiz. Diyelim akıl füzesi diyelim ona. Terminal time aslında yüksekliğini, evet, ne kadar yüksekliğe çıkacağını kontrol surface üzerinden diyelim yapıyoruz, belirliyoruz. O zaman teta'mız ne olacak? Eksi x1. X1 nedir? H yüksekliği diyelim. O yükseklik state'i. O state T final'da belirlenmiş olacak, değil mi? Şunu ben ne yapmaya çalışacağım? Atıyorum, optimize etmeye çalışıyorum mesela. Optimize etmeye çalışıyorum. Ne olacak o zaman? Yüksekliğin maksimum, şurada yüksekliğin maksimum değerini, o maksimum olması için eksi. Normalde minimizasyon problemi yapıyordu bu. Minimum noktayı belirliyordu. Eksi verince onun artık olacak, değil mi? Maksimum tersine dönmüş olacak. Dolayısıyla tamam. No system has unbounded control. Control is limited by such saturation that limited power supply. Tabii ki de kontrol action'ımız unbounded olamaz. Çünkü neden? Belirli bir kapasitesi var, değil mi? Yani sağlayabileceği bir maksimum motorların diyelim torku var. Tork limiti var. Veya güç limitleri var. Hidrolik motorların atıyorum. Daha fazlasına çıkamaz. Diğer termal efekt olsun. İtki sistemli motor olsun. Mesela impulsatif çalışan roket motorları, jet motorları olsun. Bunların hepsinin bir maksimum üretebileceği maksimum itki vardır. Ve kontrol kapasitesi vardır. Dolayısıyla bunlar limitlenmiştir. Saturated yani. Limited power supply. Unfortunately, a closed and bound control region can be easily handled direct calculus of variation approach. Bounded olunca doğrudan hesaplama olamıyor diyor. Çünkü bizim varsayımlarımızı burada ne yapıyor? Başlangıçta kurduğumuz, problemi tanımlarken kurduğumuz bu varsayımları ihlal ediyor. Direct kontrolü olmuyor. Independent variations kendine kontrol ediyor. Therefore, first initially assume the control region is unbounded. Öncelikle o zaman kontrol region'i unbounded olarak belirlememiz gerekiyor. The approach is follows closely Lagrange multiplier restrictions. Kontrolcümüzü unbounded olarak kabul edip çözüyoruz öncelikle. Bu birinci aşama. In order to use this approach, it is convenient to transfer performance index. Tamam, güzel, yani bu şekilde öncelikle control eigen function yaklaşımımız, yani Lagrange multiplier ile çözdüğümüz control eigen function yaklaşımımız bunun için de geçerli bir adım. Theta is a differential function. Theta x, tf ve tf olarak tanımlandıysa bunu nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Yani burada final state için tanımlanan bir sistemi tüm durumlar için genelleştirirsek buradan başlıyor. Yani differential fark olarak ayırmamız gerekiyor. Yani şöyle, bize böyle bir performans indeksi verilmiş. Atıyorum. X TF'si verilmiş. Ben bunu nasıl ayrıştırabilirim? Başlangıç durumu artı tüm değişimlerinin integrali, değil mi? Tüm zamana bağlı değişimlerin, yani T0'dan TF'ye olan T0'dan TF'ye olan bu fonksiyonun, tabi artık bizim state'imiz XT ve T olacak. XT ve T'ye bağlı olacak. DT fonksiyonu, evet. Çünkü neden? Ben bunun için bir tane tanımla, mesela final state ve final time için bir objective function tanımladıysam bunun buraya getiren tüm aşamalarında doğru olması lazım, değil mi? Başlangıç koşulu aşamasının ve aradaki tüm değerlerin doğru olması lazım. O zaman bu eksi şuradaki tam sınır şart
eşittir diyeceğiz. Şuradaki bütün her şey. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Şunun integral şeklinde yazmam gerekiyor. DT'ler götürebilir. DT çok çok sonsuz küçük değişim. Onu ne yapıyoruz? T0 ile TF arasında. O zaman ne olmuş oluyor? Parçalı fonksiyon olmuş oluyor yani, değil mi? Yani şurası dahil. Şurası dahil. Devam ediyor. Şurası dahil değil. Şu final phi f, phi tf. Şuradaki bütün kısım, başlangıç güçlü altı bütün değişimler. Burası dahil değil. Burası dahil. Bunu kapsıyor yani. Tamam. Dolayısıyla bunu bu şekilde yazmak mümkün. Performans indeksini phi x ut artı d phi bölü dt x t t. Bu ne yapıyor? Bunun integrali 0 ile t arasında artı t0 x t0 t0 şeklinde yazılabilir. X t0 is fixed. Minimization doesn't affect the term of x t0 0. Çünkü neden? Bu fixed zaten. Bunu biz 50'ye mi şey yapamayız, değiştiremeyiz. Burada bunu oynayabileceğimiz bir şey yok. Esneklik yok. Çünkü sabit olduğu için. Dolayısıyla performans indeksi direkt bu şekilde yazabiliriz. Başlangıç kuşunu dahil etmemize gerek yok yani. Şu chain rule'dan geliyor. Yani d phi bölü dt'nin kısmı t'ye bağlı kısmı türevi ne demek? Hem x'in türevi artı x datın türevi. Çünkü dx bölü dt oluyor. dx'ler götürebiliyor. d phi bölü dt oluyor. Bir de d phi bölü dt oluyor. Yani x'e hem bunu chain rule'a göre yazabiliriz. Yani şunu zaten kalkülüsten biliyorsunuz siz. D phi bölü dx dx bölü dt şeklinde bunlar götürecek şekilde d phi bölü dt kalır. Tam türev alma. Bir de zaten d phi bölü dt'nin kısmi türevini alabiliriz. Çünkü hem burada x'e bağlı var hem de t'ye bağlı var, değil mi? Yani öncelikle x'i t'yi alacağız. Bir de x'i alacağız. İki tane değişken var. Dolayısıyla şunu almak demek, bunun t'ye göre kısmi türevini almak demek. Bunun hem x'e göre türevi çarpı x artı d phi bölü dt'yi almak demektir. Bunları artık zaten çok iyi biliyor olmanız lazım. Bunun teorisine hakim olabilmek için yani bu kalkülüsü çok iyi bilmek lazım. O zaman kısıt denklemlerimizi ekleyince sisteme augmented state function olarak kısıt denklemlerimizde. Kısıt denklemleri neydi? Zaten bunlar bizim sistem dinamiğimiz. Onları da ekleyince Lagrange multiplier'e göre çözeriz zaten bu problemi. Minimizasyon problemi bu. Yani lambda f x'te eksi x dot. X dot şeydi değil mi? Sistem dinamiği denklemleri. X dot eşittir non-lineer ilişki varsa f x ut şeklinde gösteriliyordu. Şuraya da artı ekstra ekliyoruz buraya. Burada o zaman hem time'a göre bir optimal function'ımız var. İşte bu performans indeksin hem zamana göre türevini aldık. X'e göre olan, zincir kuralına göre olan türevini aldık. Bir de kendisini aldık değil mi? O zaman augmented function'ımızı yazalım. Şunu neye dönüştürdük? Genelleştirilmiş formda ifade edersek augmented function bu hem x'e bağlı, x data bağlı, u'ya bağlı, lambda'ya bağlı hem de t'ye bağlı. Değil mi? Fi'nin kendisi bir kere. O zaten kesin. Fi'nin kendisi x t'ye bağlı. Artı zincir kuralı uygulamıştık. D fi kısmi türevi. Bu tabi şey olduğu için vektör formunda gösteriyoruz. Vektör formunda ifade. Çünkü neden? Birden fazla state'imiz var. Bir sürü state'imiz olabilir değil mi? Sistem üzerinde bir sürü state'imiz olabilir. Durum değişkenlerimiz olabilir. Multiple input, multiple output sistem. Ve birden fazla çok fazla sayıda kontrol
kontrol surface olabilir. Genelleştirirken bunu göz önünde bulunduruyoruz. Bunun transpozu matris çarpımı, vektör çarpımı çarpı vektörlerin birbiriyle olan skaler produktı artı şu zincir kuralından geliyordu. Bir de zamana göre olan kısmi türevi. Biz yine bir şablon elde edeceğiz. O şablonu uydurmaya çalışacağız zaten. Buralar işin teorik kısmı. Ama problemi uyarlarsanız, sıfırdan bir problem uyarlayacaksanız zaten bunlara aşina olmak gerekiyor. Çünkü biz kontrolcü tasarlayacağız. O yüzden normal bir elimizdeki problemi optimal kontrol problemine dönüştürebilmek için buralara hakim olmak lazım. Şu da kısıt denklemlerinden, state function'lardan gelen kısım. Performans indeksimizi yazdık. Şu şekilde, yani şu forma dönüştürmemiz gerekiyor. Tamam. Augmented Objective Function. Şimdi since all equality constraints have been then added or adjoined to the integrand, the optimal control problem under consideration has been again reduced to unconstrained optimization problem with free endpoints. Unconstrained optimization problem with free endpoints dedik. Artık genelleştirilmiş oluyor. Unconstrained olması lazım genelleştirilmesi için. Genel formda ifade edilmesi için. Tamam. We can employ then the results of the previous section with some modifications. Considering the first parallel equation in terms of x, note that the two basic assumptions. Control region is unbounded and the terminal points TF are specified or free. Tamam. TTF, terminal point XTF ya specified ya free veriliyor. İlk başta çözdüğümüz kontrol ilgili neydi? Tanımlıydı bunlar. O yüzden transversal equation'ları dahil etmemiştik sisteme, değil mi? Boundary condition'lar tanımlı olduğu için. O zaman ne yapıyoruz? Phi a bölü d phi x eşittir d phi bölü dt phi a bölü d stat eşittir 0. Neyi çözüyoruz? Öğler. Öğler denklemini çözüyoruz. Lagrange öğler denklemini. Şu objective function için. Şu tanımladığımız objective function için. Eşittir 0. Ha. Bu en temel problem. Bunu çözünce şimdi bunu buna uyarlayacağız. Bunu sembolik olarak yazdıktan sonra bu yine ben size en son halini söyleyeceğim. Bunu çözünce yine Contra-Eigen state function, yani Contra-Eigen şeylerimiz çıkıyor ortaya, değil mi? dh bölü du 0 çıkacak. Lambda dat eksi dh bölü dx olacak. X dat da dh bölü d lambda olacak. Tamam, güzel. O zaman şunları yazalım. Lambda datımız eksi dh bölü dx. Tabi bu vektör formda çok değişkenli olabilir. Bunu her zaman dahil yapacağız yani. Her zaman söylüyorum. Buna dikkat edin. 0 eşittir. O zaman ne olacak? 0. Öncelikle neyi çözüyoruz? dh bölü du'yu çözüyoruz. dh bölü du'muz 0 oluyor. Bu tabi bunun içerisinde şeyler de dahil. H fonksiyonunun içerisinde x u lambda t var, değil mi? Bunları da yazalım. H'ı bu şekilde tanımladık yani, değil mi? Augmented Objective Function.
Bizim haşımız. Tamam. X bölü lambda t eksi dh bölü do eşittir 0. Lambda eşittir eksi dh bölü dx. X dat eşittir de dh bölü d lambda olacak. Bunda sıkıntı yok. Bu h'lar buraya dahil. Tamam. Şimdi bunu çözdük. Güzel. Önce bunu çözüyorsun. Burada U optimali buluyorsun. Şunu çözünce buradan ne çıkıyor? Buradan U optimal değerimiz çıkıyor gene. Daha sonra U optimali geliyorsun. Burada yerine koyuyorsun. Control şeyin optimalleri çıkıyor. Control function optimalleri buluyorsun. Şunun lambda optimali buluyorsun. Optimal buluyorsun. Fonksiyon optimal değeri. Tamam. Peki. Bu optimal, bu x. X lambda t. Bu şekilde yazdık. Güzel. O zaman first order coupled equation, financial equation sisteme dönüşüyor bu. Yani x dat optimal eşittir h optimal şu d lambda bölü çözüyorsun. dh bölü d lambda çözüyorsun. Sonra lambda optimal eşittir. Şöyle. H optimal bölü dx diye çözüyorsun. While the basis of the optimal problem, the solutions are uniquely specified by the initial and final condition is no longer in general optimal problem. Çünkü neden? Bizim final state'imiz free olarak artık veriliyor. Genelleştirilmiş halde. Diğeri kısıt. Diğerinde final state belliydi. O zaman additional boundary condition alacağız. Additional boundary condition'larda artık transversality equation'dan geliyor. Tamam mı? Transversality equation'ları buraya entegre etmemiz lazım. Tüm sisteme. Evet, transversality equation da yazalım. Çünkü burada önce x optimal değerini buluyoruz. X optimalin daha sonra t final state'ini yazıyoruz. T final'a göre optimal state'e t final fonksiyonunu eklemiş. Sonra Lagrange Euler denklemi çözerek transversality equation'ı elde etmiş. Çünkü o x final state'te de aynen onu sağlaması gerekiyor. Onu artık o bizim Lagrange Euler denkleminin çözümünden gelen bir kısıt fonksiyonumuz olarak tanımlandığı için ek bir boundary condition olarak ekleniyor sisteme. Orada onu teorik olarak anlayabilmek önemli, yani yorumlayabilmek, bunun nereden çıkartıldığını. Dolayısıyla ben size şeyi yazacağım. En son halini yazacağım. Bir saniye. First is simplified by recognizing the first two terms, the second quantity. The extreme of the path of this extreme assumption. We have general boundary condition under the assumption. Evet, path is extreme as follows. Şu da genelleştirilmiş transversality equation. Şunu da bir boundary condition olarak problemi çözdükten sonra önce bunu çözüyoruz. Sonra ek bir boundary condition olarak ekliyoruz. Çünkü çözüm çıkmaz başka türlü, değil mi? Hep böyle katsayılı çıkar. O katsayıların gerçek değerlerini bulamayız. Zaten bunu yapmıştık. Yani bunu direkt çözünce buna ne eklemek lazım? Additional boundary condition eklemek lazım. Şöyle bir prosedürü yazayım. Kopyaladık. Transversality equation'dan geliyor. Çünkü zaten initial condition'lar zaten belli. Sınır şartları içinde final condition'ları tanımlayan state
equation'ın içinde şunu şey yapmamız lazım. Bunu eklememiz lazım. Çözmek için problemi. O diferansiyel denklem takımının işte general solution'a ulaşabilmek için, yani unique solution'a ulaşabilmek için, general formdan unique forma geçebilmek için boundary condition'lara ihtiyacımız var. Şimdi örnek çözünce zaten anlaşılacak, oturacak iyice. Bunlar örnek çözülmeyince havada kalır. Transpozu şimdi artı i artı lambda tf f bizim sistem dinamimiz artı dfi artı d, tamam. Artı df şu. Bu d theta bölü dx xt eksi lambda t güzel transpozu dfx, bu dx'in tf'deki yani sınır şartı. Şu dxf ne anlama geliyor? Şunu hemen açıklayalım. Sonsuz küçük artışın, yani state'deki sonsuz küçük artışın hangi zamandaki şeyi, sınırı x eşit t eşittir tf'deki, değil mi? T eşittir tf'deki, evet. Tamam. xf olmuş oluyor. Şu phi artı hf, phi artı lambda f, bu zaten bizim constraint function'ımız oluyor. Şunu da açıklayalım. Şu bizim constraint function'ımız oluyor. H optimal. Tamam. Şu da delta tf nedir? Şunu da açıklayalım. Delta t'nin tf'deki t eşittir tf'deki değeri. Eşittir sıfırmış. Tamam. Şu bizim transversalite equation'ımız oluyor artık. The above expression further simplified. Tamam, böyle demiş. Tamam, şuraya dönüşüyor generalized formda. D theta bölü dx xt eksi lambda df tf, tamam. H yıldız artı delta theta df delta t tf eşittir. Tamam, kitaptan da kontrol edelim de tamam. Şimdi remember that, tamam, delta x delta t position and time'daki, yani state denklemindeki ve zamandaki endpoints of the extremal şeydeki değişimler, değil mi? Deviation, sapmalar, çok küçük sapmalar. Variational trajectory ile optimal trajectory arasındaki sapmalar. Tamam. Şimdi o zaman bu prosedürü nedir? Summarize etmiş. Öncelikle ne yapıyoruz? Control eigenfunction'ı tanımlıyoruz. H eşittir phi artı lambda f. H eşittir phi artı lambda t f. F burada sistem dinamiği denklemleri. Bu kısıt.
Bunu nedir? Lagrange multiplier cinsinden tanımladık. H'ı minimize ediyoruz. DU'yu öncelikle buluyoruz sıfıra. DH bölü DU'yu sıfıra çekiyoruz. U optimali buluyoruz. Optimal fonksiyonu bulduktan sonra kontrol action'ı bulduktan sonra H optimali buluyoruz. H optimali nasıl buluyoruz? U'yu yerine koyuyoruz. Değil mi? Daha sonra iki tane denklem takım sistemi çıkıyor. Bunları x dat eşittir dh optimal bölü lambda, lambda optimal eşittir eksi dh bölü dx şeklinde çözüyoruz. Çözdükten sonra da boundary condition'ları, terminal final boundary condition'ları, initial condition'ları ekliyoruz. Artı terminal final boundary condition'ları ekliyoruz. Genelleştirilmiş boundary condition'larda şu transversal equation geçerli. Bir tek olay diğerinden farklı olarak, diğer çözümlerden farklı olarak yaptığımız şey bu kısım. Bu aşama oldukça önemli. Daha sonra da optimal çözüm üzerine U star'ı buluyoruz. U star'ı zaten şey cinsinden tanımlamıştık ya. Lambda ve x cinsinden tanımlamıştık. O zaman optimal kontrol function'ını buluyoruz. Sonra state variable feedback olarak bunu geri besliyoruz. Prosedür gayet açık yani. Sadece işlemde bu işlem yani bu sırası bu algoritmik olarak bunu uygulayabilmek kalıyor. Şimdi bunu da zaten örnek çözünce bunu nasıl çözdüğümüzü açıklayacağız. Şu denklemi nasıl çözdüğümüzü göstereceğiz. Tekrar şu denklemi de kontrol edelim. H d theta dx t tamam dx eksi lambda. Şu lambdaya takılan şey. O da vektör formunda. Gayet güzel. Tamam H şunu da şöyle yapalım bir dakika. X'e lambdaya t'ye bağlı. Tamam. H eşittir. Öncelikle bu H'ı tanımlıyoruz. Sonra U'yu DH bölü DU'dan çözüyoruz bu optimali. Sonra U optimali yerine koyuyoruz. Bunları çözüyoruz. Daha sonra da boundary condition'ları ekleyeceğiz. Initial ve boundary condition'ları. Additional boundary condition olarak da şunu ekledik. Olay bitti. Bu çözüm prosedürü, solution procedure diyelim şuna. Şimdi tabii transversal equation'ı şimdi elimizde şu denklem vardı. Şu genel formu eğer şöyle verilirse fixed final time yani final time TF fixed olursa delta xf 0 olacak. Değişimi olmayacak. Optimal trajektörü ile o state function arasında değişim olmayacak. Çünkü neden? Optimal trajektörü zaten bizi belirlediğimiz actual kısıtladığımız trajektörü olmuş olacak. O yüzden delta xf 0 olacak. Free parametre değil çünkü bu. Delta tf de o zaman 0 oluyor. Değil mi? Delta xf bu denklemde delta xf 0 olsa burası gider. Hayır, final state specified. Şey specified değil. Burası delta tf. Burası specified değil. TF yani final time specified değil. Şöyle gösterelim bir saniye. Zaman burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir ama XF specified yani şu. O zaman TF free. TF free fakat XTF specified. Anlatabildim mi? Yani farklı yörüngelerde olabilir, farklı zamanlarda olabilir. Geriye o zaman hangi kısım kalıyor? Bu denklemin sıfır çıkarmışsın. Burasının sıfır olması lazım değil mi? Eğer xf delta xf sıfırsa burası gidiyor. Burası eşittirse. Eğer delta tf sıfırsa yani xf free ise xf free fakat delta tf sıfır yani o zaman ne de o tf final time specified oluyor. Time optimal şey final state yani terminal state problem'a dönüşüyor olay. Terminal state xf specified değil. XF'ler değişebiliyor fakat TF specified yani şu TF specified o zaman XF'ler farklı XF'ler olabiliyor. Final state'ler. O zaman TF specified ise burası gitti. Ne kısım kalacak? Şurası kalacak. D theta bölü dx eksi lambda TF burası sıfır olamayacağına göre burası sıfır olacak. Denklemi sıfır yapabilmek için.
Oradan direktman bu çıkacak. O yüzden bize verilene göre yani biz modifiye edeceğiz şeyi. Bu transfer select equation'ı modifiye edeceğiz. Tamam, burada şimdi o zaman şeyi çözelim. Bir tane problem çözelim. X'tat eşittir eksi kök 2 x artı u diye verilmiş. Bunu Simulink de yapabiliriz. Çözümünü Simulink de yapabiliriz. Önce bir MATLAB'te çözümünü yapalım. Buradan itibaren iyi dinleyin. Bu örnek. Şu örneği çözelim. X'tat eşittir eksi 2 kök 2 2 kök 2 x artı u. Plant Dynamics verilmiş. Performans indekste x kare artı u kare performans indeks. Kontrolcü tasarlarken probleme göre o problemin spesifik özelliğine göre sen performans indeksi siz belirleyeceksiniz. Kuadratik tanımlıyoruz burada performans indeksleri genelde. Dolayısıyla bu böyle hazırdan verilmiyor yani. Bunu kendi problemimize uyarlamamız önemli, değil mi? DT. Tamam. The control region is assumed to be unbounded. Control region unbounded dedik. Bounded olsaydı ne olacaktı? Biz gene unbounded'a göre çözecektik. Fakat kontrolcüye saturasyon koyacaktık. Suboptimal solution oldu. Yani her zaman illa optimal bulacağız diye bir şey yok. Kontrolcüye saturation verip suboptimal solution'ları da bulabiliriz. Bir yere kadar yani. O maksimize ettiği noktayı maksimize edemiyor ama gittiği yere kadar götürüyor en azından. O da idare ediyor bir şekilde. Global optimal solution olmasa bile işimizi görüyor. Peki problemi tanımladık. X0 verilmiş. Bir de final state'ten bahsetmesi lazım. Final state ile ilgili bir şey vermemiş. Fakat final time'ı vermiş yani. TF specified. TF1. TF eşittir 1. Specified. O zaman delta TF 0 olacak. Çünkü TF değişmeyecek artık, değil mi? TF specified ise delta TF eşittir 0 olacak. Şimdi o zaman delta XF'e göre çözeceğiz şeyi. Delta XF free transfer select equation'ı o şekilde çözeceğiz. O zaman sorumuz bu. Şimdi h'ı öncelikle neyi buluyoruz? Control eigen state function'ı biliyoruz. H eşittir phi yani x kare artı u kare artı lambda çarpı şurayı dahil ediyoruz değil mi? Lambda çarpı eksi kök 2 artı u diyeceğiz. Lambda çarpı f'ti ya. F de bizim linear dynamic'imiz. O zaman h'ı bulacağız. Hemen bunun şu kodunu yazalım o zaman. SMS dedik. XT UT lambda T H eşittir nedir? X kare artı U kare artı lambda çarpı şu bizim f'imiz. F eşittir eksi 2 SQ 2 çarpı SQ RT 2 çarpı X artı U'ydu. 2 kök 2 X artı U, tamam. Lambda F dedik. H eşittir. Performans indeks diyelim. Şuradan performans indeks diyelim. Kare artı U kare daha genellerde olsun. Performans indeks artı lambda F eşittir H. Control eigen state function'ımız. Ne yapıyorduk? Hemen U'ya göre kısmi türevini alıyorduk değil mi önce? U'ya göre kısmi türevi olan 0 eşittir 0 diyeceğiz. Hemen alalım. Dif2 kısmi türev, dif2 HU differential equation U diyelim. Differential equation U eşittir dif2 HU eşittir 0'mış. Buradan çözelim. Differential equation U
Lambda artı 2 ut değil mi? O zaman ut ne olur? U optimal ne olur? U optimal eşittir. Eksi lambda bölü 2 olur değil mi? Eksi lambda bölü 2. Güzel. Daha sonra subs diyeceğiz. H optimal eşittir. Subs H yerine U optimal yerleştir. U gördüğüm yere U optimal yaz diyorum. Hemen optimali buldum. Lambda yerine. Şu denkleme ne yaptı? U optimali yazdı, yerleştirdi. H optimali bana verdi. Peki daha sonra diferansiyel denklemi çözeceğim. Diferansiyel denklem takımını çözeceğim. Differential equation dedim. Differential equation x'e bağlı. Differential equation bir de lambda'ya bağlı olarak çözüyor. Differential equation x nedir? X'te değil mi? X'tat yani. X'tat eksi diff 2 h optimal lambda. Lambda'ya göre olan kısmi türevi. Eşittir 0. Diğer denklem nedir? Lambda dat yani diff lambda t artı diff 2 bunu sağ tarafa attım. Diff 2 h optimal. Siz de kontrol edin. H optimal x'e göre olan. Hemen bakalım denklemlerimize. Dex neymiş? Lambda. Bunu simplify. X'tat eşittir. Lambda bölü 2. Eksi lambda bölü 2. Tamam. Eksi 2 kök 2 x. Şu kök 2. 2 üzeri kök 2 kök 2 kök 2 x. Tamam. Doğru. Simplify the equation. Lambda dedik. Şuna lambda data bakalım. Eksi 2x. Bunu bu tarafa atmış. Lambda data yalnız bırakmış. Diff lambda t. Tamam. 2 kök 2 lambda. Eksi 2x'te. Tamam. Eksi 2x'te. O zaman diferansiyel denklem şunlar. Bu ikisini çözeceğim. Initial condition bu. x0 eşittir 2 verilmiş. Initial condition soruda. x1 bilinmiyor yani. 1 bilinmiyor. Final state'in 1. Şimdi ona bakacağım. Şimdi şuradaki problem normalde free state verilmeseydi bunu bir çözelim bakalım. Differential equation sistemimiz D equation x D equation lambda boundary condition olarak ne verilmiş? Eşit 2 verilmiş. Bir tane bu verilmiş. O zaman solution eşittir d solve differential equation bc dediğimizde bakın C'li çıkıyor değil mi? Yani genel formda veriyor bize ifade. Fakat biz buradan C1'in ne olduğunu bulamayız. Bunun için transversality equation da yazmamız lazım. Peki. Onu şimdi nasıl yapacağız? In order to find a unique solution'ı bulmak için yani tekil solution, genel solution değil de it's necessary to have two boundary conditions apply to have the two boundary conditions only given one. Yani sadece x0 eşittir 2 verilmiş. Boundary condition should be obtained from the generalized boundary condition for this problem.
Theta theta x'te is 0 since and delta t. Delta t 0. Çünkü şeyde değişim yok değil mi? Delta t'nin 0 olduğu nereden anlaşılıyor? Zamanda soruda ne demiş? Bir saniye sonraki hal. Bir saniye sonra olarak verildiği için t final biliniyor. T final bilindiği için delta tf oynamıyor. Delta tf 0 olacak. Ama delta xf diye olacak. O zaman güzel. Tamam. O zaman boundary condition'ımız şeye bakacağız. Generalize şöyle. Transfer set condition'a bakıyoruz. Şurada delta tf 0 ise delta xf 0 olamayacağına göre şuranın 0 olması lazım değil mi? Yani d theta bölü dx eksi lambda eşittir 0 olması lazım. Genel transfer set ekleşimde. O zaman lambda final state'de, t final'da lambda 1 olacak değil mi? Theta peki nereden geliyor? Theta dediğimiz şey ne? Terminal cost function. Terminal condition cost function. Terminal condition cost function burada verilmemiş ya soruda. O yüzden onu 0 alacağım. Tamam. Eğer olsaydı terminal condition cost function onu da eklemek zorundaydık. Ya bu genelleştirilmiş hali ya. Biz burada d theta bölü dt 0 kabul edeceğiz. Tamam. Tamam, sorun yok. Devam ediyoruz. Bir saniye hemen gelelim oraya. Heh. Tamam, şimdi geldik oraya. Lambda hemen bakıyoruz fonksiyonumuza, transfer set equation'a. T eşittir 1 dedim. T final'da biz bakıyoruz buna. Lambda 1. O zaman lambda 1 eksi lambda 1 eşittir 0 olması lazım. Burası zaten 0. Çünkü terminal cost function verilmedi soruda. Dolayısıyla bunun 0 olması lazım. Hemen yazalım. Lambda 1 eşittir 0 olacak. Theta çünkü neden? Theta terminal cost function xtf is 0. Xt eşittir 0 olarak verilmiş değil mi? İse buradan çekiyoruz. Tamam. Yazalım. Hadi. Peki. Soruda verilmemiş o yani. Soruda verilmediği için 0 kabul ediyoruz. Peki. Şimdi o zaman bizim lambda 1 eşittir 0. Diğer şeyimizde lambda 1 eşittir 0'mış. Boundary conditions. Lambda 1 eşittir 0'mış. Lambda zaten şeyi biliyoruz ya biz. Lambda'nın çözümünü biliyoruz. Solution lambda. Değil mi? Solution lambda bu. Bu solution lambda'ya ne koyacağız? C1'i çekmemiz lazım. C1 nasıl çekiyoruz? Lambda eşittir şu. Lambda optimal yani. Bunun 1'deki değeri değil mi? Lambda 1 eşittir. O zaman subs lambda gördüğümüz yere t'de t gördüğün yere 1 yaz. Lambda denkleminde t gördüğün yere 1 yazdırıyoruz. Lambda 1'i elde ediyoruz. Aynı state'lik yani. Değil mi? Tabii sembolik önce C1 tanımlayalım. Lambda 1 neymiş o zaman? Buymuş. Bu eşittir 0 ise equation lambda eşittir. Lambda 1 eşittir 0 ise değil mi? Hiç bak kalem kağıt kullanmıyorum. Bak lambda 1 eşittir 0. Eşittir 0'da bana sol equation lambda'dan şeyi bu. C1'i bu. O zaman eksi 0 nokta C1 eşittir şuymuş. O zaman gel lambda denkleminde bunu yerine yaz. Lambda eşittir subs lambda C1 gördüğün yere şunu yaz.
Lambdayı bulduk. Lambdanın genel formu bu. Peki bizim şey neymiş? Optimal kontrolcümüz neymiş? Optimal kontrol. U optimal. Şurada U optimaldi. Eksi lambda bölü 2'ymiş. Eksi lambda t bölü 2. O zaman U optimali tekrar yazalım. U optimal eşittir. Eksi lambda bölü 2 dedik. Çünkü lambdayı artık biliyoruz. Bu. Bakın böyle bir şey. Şimdi tam güzel. Bunu bulduktan sonra ne yapacağız? Simulink yapalım. Tamam bu böyle. Aslında bu çıktı. Tamam. Şu eksi lambda bölü 2 şu çıktı. Evet. Şöyle bir şey optimal kontrol fonksiyonumuz bu. Peki. Buna sonra geçeceğiz. Bu da mesela final state'in benim şu trajekteriyi takip etsin. Yani final state'im eğer bu trajekteriyi takip etsin derse, circular bir trajekteri takip etsin derse, o zaman theta artık biliniyor. Final state'teki durumu biliniyor. Optimal tracking problem'ına buraya entegre ediyoruz ya. Theta final bilineceği için ben artık şu kısmı şu kısım sıfır oluyor. Artık bu kısım üzerinde oynama yapmam lazım. Ona da geleceğiz. Ona sonra geleceğiz. Önce mesela bunu çözdük. Bu çözümü bakalım şimdi. Bir Simulink valide edelim simülasyonda. State equation ne verilmiş? Kapatayım. Bizim state equation'ımız şurada. Eksi 2 kök 2 x artı u'ydu değil mi? X de eşittir. Eksi 2 kök 2 x artı u. Şimdi state space denklemi yazıyoruz. X de eşittir. Eksi a'mız ne olacak? Eksi 2 çarpı s kürete 2. Ax artı b uydu. B'miz 1. Ve ax artı b uydu. Tamam. Y eşittir x olacak. Çıkışımız da x olacak. C'miz 1 olacak. U'muz, D'miz de 0 olacak değil mi? Tamam. State space formunda bu sistem denklemini yazdık. Şimdi buna ne girecek? U girecek. U optimal girecek. Output'um state trajektörü olacak. X çıkacak. U optimal fonksiyonunda clock verdik. Zamana bağlı fonksiyon üretiyoruz. Bir tane function atayalım şuraya. Optimal kontrol trajektörü dedik. Bunu hesapladık ya. Şu. Geldik burada yerine koyduk. Burada T gördüğün yere T gördüğümüz yere U1 yazıyoruz. U1 giriş. Şimdi max diyelim. State'imiz stop time 1. 1 saniye sürmüş simülasyon. 1 saniye sürecek. Sıfırdan başlamış. Sıfırda 2'ymiş. 2'den. 2'den başlamış. Final state bilinmiyor. Final state bilinmiyor ama zaman biliniyor. Yani 1 saniyede optimal trajektörü bana vermesi lazım. Şuna 1 saniye dedik. Tamam. Oldu 45. Tolerans bile eksi 3 dedik. Tamam. Solver'ımızı ayarladık. Peki. Şunu bir çözelim. Sıfırdan başlar. Evet şöyle bir yörünge izlemiş. Bir saniyede. Evet şu bizim kontrol action'ımız. State trajektörümüz. Tamam burada MATLAB kodu.
The final state circle'ı takip edecek. Değil mi? Circle içerisinde olacak. S eşittir x'te 0 dedik. O zaman şeyin şu kısmı kalıyor. Nerede o? Heh. Delta x eksi lambda. Delta x eksi lambda çarpı delta xf. T eşittir tf'de 0. Bir tane circular trajectory verilmiş. Mesela ne olsun? X birimiz bir tane circular trajectory. State equation. İki tane state olsa 3 ile 4. Merkezi 3 ile 4'te olacak. Yarıçapı da 2 olacak mesela. Dairenin denklemi zaten. Analitik formülasyonu zaten. 3 ile 4'te olacak merkezi. Yarıçapı da 2 olacak. O zaman bu bunun fonksiyonu mesela. Öyle bir fonksiyon verirsin. X sıfırdan başlayacak. X final state şu çemberin üzerine gelecek şekilde. Yani öyle bir optimize edeceğim ki ben sistemin durum denklemlerini manifoldunu dairesel bir manifoldda oturacak şekilde yapmam lazım. Şimdi dedik ki final state bu second order differential equation system olsun. Yani second order system olsun. Final state of the second order system required to be on circle. Faz uzayı yani faz uzayının circle dairesel şekilde olması isteniyormuş. Faz uzayı yani x1 ve x2 ve zamana göre değişir. Yani x1 ve x2 o zaman 1 ve x2 state'lerimiz var. Durumlarımız var bizim. Ya hızla konum olabilir. Yani hızla konumun böyle bir manifoldda, dairesel bir manifold üzerinde oturması bekleniyormuş. Bunu sağlayacak optimal kontrolcü tasarlayabiliyor. Tangent to the circle at the point xtf. Xtf'miz kısıtlı olacak. Boundary condition olarak xtf verilmiş olacak. Tangent to the normal perpendicular plane. Normal or perpendicular yani dik. Değil mi? Tangent line'a dik olacak şekilde. Peki o noktaya oturabilmesi için yani o noktaya oturabilmesi için böyle tanımlamak gerekiyor. Yani eğriye, o eğriye teğet. Bu da nedir? Bu da gradyan anlamına geliyor. Yani gradyanın türevi. X1'e göre olan türevi ve X2'ye göre olan türevi ne olması lazım? State vektörünü bu S function'da. S bir manifoldumuz. Bu manifoldun X1 ve X2 state'lerine göre olan türevlerinin sıfıra eşit olması lazım değil mi? X1'e göre olan türevi nedir? 2x eksi 3. X2'ye göre olan türevi de 2x eksi 4. ds bölü dx1, ds bölü dx2 dedik. O yüzden şeyimiz belli artık. Final state'lerimiz belli. Normal to the gradient vektörü. Gradient vektörü dik olmak zorunda. Dikliğin koşulu neydi? Skaler çarpımlarının sıfır olması değil mi? Çünkü skaler çarpımı bir değer verecekse nasıl veriyordu? Siz matematikten bunu biliyorsunuz. Skaler çarpım iki vektörün skaleri bunun iz düşümü yani. İz düşümü olursa bir sayı veriyordu. İz düşümü sıfırsa dik oluyor. Ortogonalde iz düşüm sıfırdır. O zaman S1 çarpı S2 yani iki vektör birbirine dikse S1 çarpı S2 eşittir sıfırdır. Yani iz düşümü yoktur orada dik. O zaman gradyan vektörümüz çarpı state vektörümüz çarpımları eşittir sıfır olacak. 2x eksi ne dedik ona? 2x eksi 3, 2x eksi 8, 2x eksi 6, 2x eksi 8. 2x2 eksi 8 çarpı df2 eşittir 0. O zaman delta eksi 2 f ne olur? Bizim eğer çıktığımız mesela a delta x2 ise delta x2 cinsinden yazıyorum şeyi. Şu denklemi delta x2'yi çözüyoruz burada. Delta x2'yi. Delta x2'yi çözünce bunu çıkıyor. Bunu çıkartıyoruz. Delta x2 artık bilmiş oluyoruz yani. Delta x2 t fine'ı bilmiş oluyor. Şurası biliniyorsa zaten transversality equation'dan bahsediyoruz. Transversality equation'da delta xf biliniyor. Şu kısım d theta bölü dx terminal state eksi lambda optimal şey değil. Lambda tf eşittir 0 oluyor. Şu kısım neden 0? Diğer denklemin şu kısmı neden 0? Delta tf 0 olduğu için çünkü 0 ile 1 arası olarak verilmiş mesela. Tf de fixed olarak verilmiş. Soruda tf fixed olarak veriliyor. Mesela 0 ile 1 arası demiş. O yüzden o kısmı da 0. Delta tf kısmı 0.
Evet, eşitlik şuna indirgeniyor o zaman. Yani biz optimal kontrolle state trajektörisinde final terminal state'in de nasıl olacağını belirleyebiliyoruz. Hangi manifold üzerine oturacağını yani, değil mi? Siz bunu yine tekrar edin. Anlamadığınız nokta olursa mutlaka sorun. Onu tekrar anlatırım. Tek seferde anlamak biraz zor olur. Eksi ne dedik? X1 şu şeye dik olabilmesi için, değil mi? Diklik koşulu. Şu nereden geliyordu? Delta. Delta x2 t falan. Transfer system condition buna indirgendi yani. Olay buna indirgendi. Circle içerisinde yani şunun geçerli olması lazım, değil mi? X1 TF manifoldu dairesel manifold üzerinde olacak ya, final state'ler. Burada tabii geometrik optimal kontrol, diferansiyel geometriyle de alakalı. Şunu sağlaması gerekiyor. Şu ikisini sağlaması lazım. Theta f verildiyse tabii. Theta f veriliyor ya xtf cinsinden. Şu theta f xtf şu. Çünkü bu terminal state condition. Terminal state equation. Eksi lambda optimal eşittir çarpı şu eşittir 0 olması lazım. Şu eşitliğin sağlanabilmesi gerekiyor. Bu problemi çözebilmemiz için. Eğer free final state olsa yine tabii ne yapıyoruz? Problem with free final time dedik. Final time free olsaydı delta xf 0 olacaktı. TF'li kısım kalacaktı. Eğer şöyle verilseydi bize final state. Tamam. Free final time, TF free verilseydi ne yapacaktık? Transversalite equation'ımız bu gene. TF free verildiği için şu delta xf 0 olacak bu sefer. Burası gitti. O zaman burası kalacak. Burasının 0 olması lazım. Yani h star artı dt bölü dt'nin tf'de tabii eşittir 0 olması lazım. Burasının 0 olması lazım. Free final state and time, final state'de time'da free olsaydı, şu ikisi de free olsaydı komple çözmemiz lazım. Bu ikisinin de aynı anda 0 olması gerekiyor. Buralar 0 olamayacağına göre hem şunun 0 olacak hem burası 0 olacak. O zaman ona göre çözecektik, değil mi? O zaten en karmaşık problem, artık çözülebilir yani eğer sizin probleminiz onunla ilişkiliyse. Yani x1 ve x2 bizim değişkenlerimiz var. Burada bu faz uzayında yörüngesinde takip edecek şekilde kontrol yapmamız isteniyor. X0, Y0, X0, T0 zaten verilmiş. Yani state durum başlangıç koşulu verildiğinde. Evet, X1'in optimal noktası T final'da eksi 3 dedik. Diğeri de eksi 4. Bunlar 3 ve 4 merkezleri gösteriyor. Evet, yarıçapı 2. Aynen, yarıçapı 2 olacak. Delta yani farkı. Dolayısıyla başlangıç değeri eksi neydi bu? Çemberin formülünden final son durumu eksi başlangıcı. Bu da yine ikinci state'in son durumu eksi başlangıcın karelerinin toplamı. Bu bizim tetamız oluyor, kısıt denklemimiz. Daha sonra burada bunun x'e göre türevlerini almış. Tam bu noktada sonlanması için, dairesel noktada sonlanması için gradyanının değeri yani x1'e göre mesela şu kısıt denkleminin x1'e göre olan türevi birincisini verecek. Diğeri de x2'ye göre olan türevi ikincisini verecek. Yani 2 çarpı x1 eksi 3
Diğeri de 2 çarpı x2 eksi 4 oluyor. Tamam. Dolayısıyla şu denklemde genel optimizasyon problemi nasıl tanımlamıştık? Free endpoint olduğunda terminal condition constraint transversality equation tanımlıyorduk. Transversality yani endpointler tanımlı değilse, yani başlangıç değerleri tanımlı, T0, T0, X0 tanımlı fakat endpointleri tanımlı değil. T final de olabilir, bu X final de olabilir değil mi? Ya ikisi de tanımsız olabilir. Bu genel koşulda şunu sağlaması gerekiyordu. Şu controlling state function'ı tanımladıktan sonra bu transversality equation sağlaması gerekiyordu. Dolayısıyla oradan devam ediyoruz şimdi. Tamam, bir hatırlatma yaptık. Tetalar bizim kısıtlarımız, x'e bağlı kısıtlarımız. T final, evet, delta x t final ya verilecek ya da işte delta t final verilecek. Bu verildiğinde ne olacak? Artık bu oynamadığı için burası sabit olacak. Değişim olmuyor burada. Burasını sıfır alıyoruz. Delta xf verilmediyse, delta tf verildiyse burayı sıfır alıyoruz. Delta xf verildiyse, yani xf verildiyse, xf yani en son final state verildiyse o zaman şu kısmı yapıyoruz. Bu kısmı değişken alıyoruz. Bu kısmı sıfır alıyorduk. Şimdi bu örnekte, dolayısıyla bu örnekte nasıl yaptık? D theta eksi dx şu genel formülden şurası. Yani bize t final verilmiş. Burada verildiği için xf final'lar değişken olarak tanımlandığı için delta xf şuraya alacağız. Transversality equation'da. D theta bölü dx eksi lambda çarpı delta xf tanımlanacak. İşte delta xf'ler de zaten bunun şeyleri. Bunun gradyanları. Gradyan fonksiyonu üzerinden, yani x1 eksi 3 bölü x2 eksi 4. Şuradan devam edelim. Free final time. Şimdi şu soru için geçerli olduğu için 0 ile 1 arasında. Evet, final time belli. Peki şimdi final time'ın belli olmadığı durumda nasıl yapacağız? Genel optimizasyon problemimizi. Şimdi delta x tf bu sefer ne olacak? Delta x tf 0 olacak. Çünkü x final state verilmiş olacak. Tamam mı? xt0'da bir tane değer oluyor. xtf'de bir tane değer oluyor. Tamam. xtf belli. xt0'da belli. Başlangıç ve bitiş zamanının state'leri belli. Yine biz şu denklemi yazacağız. Şurada kurduğumuz denklemi oluşturacağız bu şekilde. Yani ne yapıyorduk? H fonksiyonu böldük. Phi artı lambda f'ten. F bizim state dynamics, yani sistem dinamiklerimizde. Lambda bizim Lagrange multiplier'daki kısıt fonksiyonumuzu tanımlayan katsayı. Sonra bu da zaten bizim objective function'ımız. Bu objective function'ımız. Constraint function'ı elde ediyorduk. Daha sonra bunların mesela u'ya göre türevi sıfır olacak. U star'ı buluyoruz. Yani optimal. Burada eğrinin yani maksimum veya minimum olduğu extreme condition'daki u'yu buluyoruz. Control action'ı. Daha sonra bu control action içerisinde bunu tanımlayıp oradaki fonksiyonu h içerisinde tanımlayıp kısmi türevlerini alıyorduk lambda ve x'e göre. X star, lambda star'ı buluyorduk. Üzerine ne yapıyorduk? Terminal condition'ı yazıyorduk. Bunların hepsinin aynı anda ortak sağlaması gerekiyor. Yani denklemleri sağlaması gerekiyor. Bu sefer T final belli. Bir de şimdi bu sefer X final belli olsun. Şu kısmı alacağız. Yani bizim olayımız indirgenecek. Transversality condition olarak. Şimdi burada delta x state'imiz T final'da delta xf oluyordu zaten. Delta xf, delta xf diye tanımlanıyor. Bu da 0 olması lazım.
problem with free final time. Final time verilmemiş. Dolayısıyla final states are specified. Specified değil mi? Boundary condition'da. Transversal equation buna indi bu sefer. Yine bu biz Pontryagin çözüyoruz. Bir de şunları buradaki boundary condition'ları veriyoruz. Şuradaki şu boundary condition'lar yani x state'lerinin t0'daki değeri. Burada anlamadığınız yer olursa sorun. Baştan bunları tekrar etmiştiniz değil mi? Bir de x state'lerin t final'daki değeri b oluyor mesela. Bunlar tanımlı oluyor. Hem biz şeyi çözüyoruz. Pontryagin state function'daki o kısmi türev ilişkilerini çözüyoruz. Şuradaki kısmi türev ilişkilerini şurada tanımladığımız şurada tanımladığımız kısmi türev ilişkilerini çözüyoruz. Hem de transversal equation bu kısmını çözüyoruz. Artı bir de boundary condition'ları ekliyoruz değil mi? Başlangıç ve bitiş koşullarının boundary condition'ları ekliyoruz. Yani buradaki prosedürü aynen yerine getirip şu genel optimal kontrol problemindeki şu kısmı burasını çözüyoruz değil mi? XF tanımlı olduğu için delta oynaması yok yani. Burada onun mantığı şu nasıl indirgeniyor state function? Çünkü bir oynama variation gerçekleştirmiyor. Yani buradan başlıyor diyelim. T0 T0'dan başlıyor. Buraya da gidebilir, buraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Fakat XF'de kısıtlanmış burası değil mi? Delta T'de oynama gerçekleştiriyor. Eğer delta X tanımlı olmasaydı T sabit olacaktı. Delta T bu sefer 0 olacaktı. Şu kısım 0 olacaktı. Dolayısıyla bu buraya da gidebilirdi, buraya da gidebilirdi. Buradan başladı diyelim, buraya da gidebilirdi. Variation olacak yani. Delta XF olacak. Onun mantığı o şekilde. Tamam. Dolayısıyla problem with free final time'de bunlar geçer. Hem bu boundary conditions bunları. Yani bu additional condition ve boundary condition'lar. Normalde problemi çözüyoruz. Boundary condition olarak da bunları ekliyoruz. Yani hepsinin ortak bir şekilde sağlaması lazım. Genel çözüm Pontryagin state function çözümü. Özel çözümde bu boundary condition'ları yerleştirdikten sonra particular solution of the differential equation system. Güzel. Toparlamış olduk. Şimdi final state free. TF both arbitrary independent. Şimdi diğer case'imiz ne? Delta XF ve delta TF de şey olacak. Independent olacak. Yani ikisi de bağımsız olacak. Bu da ne anlama geliyor? Şurada gösterelim. Şimdi x0 t0'dan başladı. x0 t0 noktamız bu. Şurası t0, burası x0. Buradan başladı. Hem TF belirsiz hem de iki tarafta da oynama var. Yani hem variable değişiyor. Delta T değişiyor. Delta TF değişiyor final'da hem de delta X değişiyor. Bu aşağıya da gidebilir, yukarıya da gidebilir. Free yani. İkisi de free. İşte bu kısımda da o zaman şu ikisini ortak çözüyoruz. Şu genel condition, transversal equation, genel condition şu ikisi de dahil ediliyor sisteme. Bu iki koşul da dahil ediliyor. Artı bir de initial condition'lar. Hem initial condition'ları çözüyoruz. Artı bir de şu denklemi komple çözmemiz lazım. Şu denklemi komple sağlaması lazım. Tamam, şimdi başka bir tane bir örnek var şurada. O örneğe bakalım. Find the optimal control function. Sistem denklemlerimiz verilmiş. x1 dat eşittir x2 imiş. x2 dat eşittir ut olarak verilmiş. Bunları ne yapıyorduk? Kısıtlı olarak geçirdik değil mi? Bu sefer iki tane denklem takımı var. Elimizde tek bir değişkenimiz yok. İki tane değişkenimiz var. Normalde diferansiyel denklem takımlarının çözümlerini biliyor musunuz? Öz vektör, özdeğer, öz vektör. Yani hiç titreşim dersinde de bunlar gösteriyordu. Çözümlerini yani bunun diferansiyel denklem çözümlerini elle yapabiliyorsunuz değil mi? E üzeri lambda t diye tanımlayıp mesela x eşittir e üzeri lambda t olsun. Lambda 1t artı lambda 2t. Sonra
lambda 1, lambda 2 bunların özdeğer öz vektörleri şeklinde matris formunu ayırıp oradan lineer cebirle bunları çözüyorduk değil mi? Onları mutlaka çalışın. Şimdi burası önemli. Artık genelleştirilmiş formda yazıyoruz ya. Artık bu bizim sorularla, yani gerçek hayatta bu tarz problemlerle karşılaşacaksınız. TF'nin karesi artı. Şimdi mesela bu şekilde T final'ın karesi diye tanımlanmış. Bu T final'ın karesini optimize etmeye çalışıyor, minimize etmeye çalışıyor. Bir de enerjiyi minimize etmeye çalışıyor. Yani burada hem zaman problemi var, değil mi? Optimal time problem var. Mümkün olduğunca en kısa zamanda ve en az enerji harcayarak. Tamam, bunun anlamı o demek. Yani aslında size bunlar verilmeyecek şeyler. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek hayatta bunları biz tanımlıyoruz. Yani sen öyle bir kontrol yapacaksın diyorsun ki bu sistem durumları itibariyle actuator eğleyici açısından eğleyicinin yaptığı iş hem minimum olacak, minimum seviyede olacak. Hem de en kısa zamanda yapmaya çalışacak bu işi. Tabii ki de en kısa zaman dediğimiz ikisi arasında trade-off var, değil mi? Sen hızlı bir şekilde yapmaya çalışırsan çok güç harcarsın. Bir işi hızlı bir şekilde yapmak güç ne demek? Birim zamanda yapılan iş. Zaman çok küçük olursa güç artar. Yani sen çok bir işlemi hızlı bir şekilde aynı işi hızlı bir şekilde yaparsan daha çok enerji harcarsın, daha çok güç harcarsın, değil mi? Gayet yani fizik prensibi olarak belli. Ama fakat bunu bizim optimize etmemiz ne demek? Bu iki trade-off arasında yavaş yapayım dersen de bu sefer yani çok az enerji harcarsın ama bu sefer yavaş olur iş. Yani iş çok yavaş olur ama ikisi de sağlamıyor yani. İkisinin ortak dengesi sağlıyor bir şey. İşte optimizasyonun amacı da bu zaten. Optimal kontrolün amacı da bu. T-final unspecified. T-final unspecified. Constraint'imiz specified. Şu bizim constraint'imiz theta. Bunları hatta işte varsa sorun, yani kafanıza takılan nokta varsa sorun, tartışarak yaparak gidiyoruz. Maksat burada öğrenmek yani. Öğrenmek, bir de bunları gerçek problemlerimize uygulayabilmek, değil mi? Şimdi if the desired final state is given, final state, bu sefer evet final state verilmiş. Burada mesela final state, mesela x1 tf, x1'in t final'da sıfırmış. Yani bu ikisi de sıfıra gidecek denmiş. Final state'de verilmeseydi, problemde tanımlı olmasaydı o zaman uğraşacaktık. Değil mi? Çünkü transversality equation'da ikisini de ortak çözmemiz gerekecek. Transversality equation'ı. Multi-objektif optimizasyondaki gibi. Orada Pareto optimal değerler var yani. İşte suboptimal solution'da Pareto optimal değerler var. O Pareto optimal, yani bütün aslında o çözümler doğru oluyor. O çözümler sağlıyor. Fakat hepsini kendi arasında mesela değerlendirmek gerekiyor. Pareto optimal solution'ları. Buna Pareto front deniyor. Bu front line üzerine düşen, eğri üzerine düşen. Bu tabii multivariable, çok değişkenli biriydi. O çok değişkenli eğri üzerinde tabii bu surface oluyor. Bu surface ve Pareto optimal surface üzerinde kalan tüm çözümler suboptimal çözüm olmuş oluyor. Sen oradan kendi problemine uygun şeyi seçiyorsun, bölgeyi seçiyorsun. O çalışma noktasında çalıştırıyorsun sistemi. Yani multi objektif optimize tasarlıyorsun da yani. Fark etmiyor. Yani. Tasarım problemi için de geçerli bu. Yani statikte de dinamik optimizasyonda da geçerli. Şimdi evet, x1 tf eşittir 0 dedik. Desired final state x2 tf aynı. Yani burada soruyu ikiye ayırmış yani. Birinci koşulda x1 tf 0, x2 tf 0 demiş. İkinci case içinde x1 tf 0 fakat x2 tf unspecified demiş. Şimdi şuna case A diyorum, şuna case B diyorum. Yani bu artık bir problem. Şu ana kadar gördüklerimiz hepsinin özeti niteliğinde. Yani tekrarın niteliğinde. Gerçekte de bu şekilde problemler çıkacak karşımıza. Çünkü önceden gösterdiklerimiz hepsi bir tane şeydi. Yani exceptional case'ler. O hep indirgeniyordu. Assumption'lara dayalı olarak indirgeniyordu. Bu artık genel optimal kontrol problemi formülasyonu, değil mi? Şu case A'da şu case B için yaptık. Şimdi bakıyoruz artık. İlk başta ne yapıyorduk? Control agent state function'ı oluşturuyoruz. H eşittir neydi?
bizim fi'imiz artı lambda çarpı u'ydu değil mi? Lambda 1 ve lambda 2 var. Ee, Direktman bir state function yazalım. Burada x'imiz, u'muz, t'miz, lambdamız artık standart zaten. Lambdamız ve t'mize bağlı. Tabii bu şey olduğu için, vektör formunda olduğu için, birden fazla multivariable olduğu için ne yapıyoruz? Vektör formlarını yazıyoruz. Vektörel olarak bunları yazıyoruz. Eşittir dedik. Şimdi objective function'ımız neymiş? Objective function'da şu var. Tabii şu teta'yı dahil etmiyoruz değil mi? Şu kare. O teta çünkü tf aynımızı zaten anlamıştık. Bu çünkü bu integral içinde kalan kısımda bizim fi'imiz. Ona dikkat edin. Bizim fi'imiz bu. Şu kısım teta. Objective function içerisinde. Biz aslında o objective function'ın fi'sini alıyorduk değil mi? Control eigen state function'ı yazarken fi artı lambda f diyorduk. F'ler neydi? Non-linear fonksiyonu, non-linear denklemin şeyleri. System equation'ları. System equation'lar non-linear dinamiğin buraya kısıt olarak geliyordu. Kısıt fonksiyon olarak geliyordu. Control eigen state function aynı Hamilton denklemindeki enerji fonksiyonu gibi yazıyorduk böyle. Daha sonra bunu kısmi türevlerine alıyoruz. Değil mi? O optimali buluyoruz kısmi türevlerden. Prosedürü zaten biliyorsunuz. O zaman yazalım şimdi. Fi'yi yazalım. 1 bölü 2. 1 bölü 2 u kare. Artı lambda 1 ve lambda 2. İki tane durumumuz olduğu için, burada state'imiz olduğu için state 1 için yazacağız. State 1'in denklemi ne? Bu denklem takımı ya. State 1'in denklemi lambda 1 x1 dat eşittir x2. O zaman lambda 1 x2 diyeceğiz. Lambda 1 x2 gayet basit değil mi? Bu birinci state denklemimiz. Bu da lambda 2 u diyeceğiz. İkinci state denklemimizde. Şurada x2 dat eşittir u, lambda 2 u diyeceğiz. Lambda 2 çarpı u dedik. Step 2'de ne yapıyorduk? U optimali buluyorduk. U optimal bunun türevini alıyorduk. dh bölü du eşittir 0 diyorduk. Kısmi türevini alıyoruz. U'ya göre. Dolayısıyla optimal kontrol action'a göre olan türevi gayet basit değil mi? Yani 1 bölü 2 götürüyor beni. U artı lambda 2. U artı lambda 2. Lambda 2 eşittir 0 ise U yıldız eşittir eksi lambda 2'ymiş. Tamam, şimdi o zaman control eigen function'ı ne yapıyoruz? H starı buluyoruz, yani H optimali buluyoruz. Control eigen function optimal değeri ne olacak o zaman? U lambda yerine U starı koyarak elde ediyoruz. O da eksi lambda 2'yi koyuyoruz, entegre ediyoruz değil mi? Sayı yapalım. Solution diyelim şuna. Buradan devam ediyoruz şimdi. Bu arada bunu da aynı zamanda şeyde de yazalım. Example dedik. DMS dedik. Ne olacak burada? UT lambda 1 t lambda 2 t başka ne var? x1 t x2 t değil mi? H eşittir 0.5 çarpı u kare artı lambda 1 çarpı x2 artı lambda 2 çarpı u. Tamam. Diff 2 h u'ya göre eşittir 0 dedik. Equation u diyelim buna. Equation h u.
DHDO. Buradan optimal şeyi buluyoruz. Evet, lambda 2. O zaman optimali yazıyoruz. Bu optimal. Bu optimal eşittir eksi lambda 2. Ondan sonra h buydu. H optimal eşittir ne diyeceğiz? Substitution yerine koy. H gördüğün yere, pardon, H üzerinde U gördüğün yere U optimali koy. Optimal değerini koy. O zaman H optimali yazmış oluyoruz. H optimal eşittir. Lambda 1'in lambda 1 x2 eksi lambda 2'nin karesi bölü 2. Lambda 1 x2 eksi lambda 2'nin karesi bölü 2. Güzel. O zaman hemen H optimali de yazalım. Tamam, burada bırakalım o zaman dersi. Yoksa sizin sorunuz. Buradan devam ederiz haftaya. Tamamdır hocam. Kendi uygulamalarımızda optimal kontrol problemine dönüştürmeye çalışacağız. Kendi uygulamamızda bir tane proje kapsamında böyle bir şey yapıp makaleye dönüştürebiliriz yani. Hani beraber yazabiliriz bir tane konferans makalesi.